Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Richard kompumu yani mızrak kompumun teçhizatlarını geliştireceğiz. Taşlarını düzenleyeceğiz. Ve tabii etkinlik var. Burada Sevgililer Günü etkinliği geldi. Buna da bir kısaca değineceğiz. Hadi o zaman videoya geçelim. Şimdilik hemen şuraya bir toplama göndereyim. Evet, etkinliğe bir bakalım öncelikle. Ben genel olarak beğendim arkadaşlar. Bu zar tamamen şans işi. Bakalım sıralamaya hiç bakmadım. 418 puan yapmış biri. Ödüller fena değil. Hani ekstra bir miktar harcamanızı gerektirmeyecek şekilde ödül almak için yarışabilirsiniz. Ama hani böyle çok para basılacak ya da ekstra bir şey yapmanızı gerektiren ödüller de değil arkadaşlar bence. İçerik çok güzel. Yani bayağı bol keseden bu sefer oyun biraz açığı kapatmış görünüyor. Burada yine görevleri yaptıkça buradan da ödül alacaksınız. Gördüğünüz gibi şu tepedekileri. 16 tane görevi tamamlarsan sana bunları vereceğim diyor. Benim de işte bir kısmını yapmışım, bir kısmını yapmamışım. Bakamadım çok oyuna. Malum hafta içi iş de yoğundu. Bunun dışında kontrol ettiğimde bu kısım güzel bence. Çünkü çekiç var bayağı. Çekiçleri biliyorsunuz elde etmek zor. Ya VIP mağazadan alacaksınız ya da parayla almanız gerekiyor. Buraya çekiç getirmesini ben beğendim. Güzel olmuş. Bir farklılık katmış. Bu kısmı zaten beğendim. Bu kısımlar genelde iyi oluyor. Buradan gördüğünüz gibi 0 hakkım kalmış durumda. Temayı getirmiş. Tabii hani erkeklere çok hitap eden bir tema değil. Bunu biliyorduk zaten. Daha önce görmüştük nasıl göründüğünü. Pembe pembe olduğunu. Daha önceki videolarda söylemiştim bana çok hitap etmeyeceğini. Fakat kadınlar için gayet güzel, tatlı bir tema olmuş. Tam onlara göre olmuş. Pembe, işte değişik bir tema. Yine aynı şekilde pembe çerçeveler. Abi yakışmıyor bile yani. Burada getirdiğinde bile yakışmıyor. Atlı karınca teması. Fiyatında şöyle bir şey fark ettim arkadaşlar. Bu benim şu anki temam da bu. Jüpiter'in kanatları, yani tema demeyeyim de kalemin görünümü bu. Burada tema diyor da kale görünümü. Tema çünkü aslında kahramanların yürümesiyle karıştırılıyor. O yüzden buna tema demeyeyim de kale görünümü. Bayağı uyguna düşürmüşler. %19 indirim yapıp 1680 akik olmuş. Bence bu fiyata kaçırmayın bunu. Yani diğerlerinin verdiği güç de aynı. Bakın tüm birim türlerinin saldırısı 1.5. Bunun da 1.5. Şu an verdiğinin de 1.5. Daha uygun akiye ve gayet de şık bir görünüm. Ben bunu çok seviyorum. Zaten o yüzden seçmiştim. Elde edebilirsiniz arkadaşlar. Keza aynı şekilde burada sarsılmaz çaba unvanı da uygun. %19 indirim yapılmış. Yani indirim oranlarını yükseltmişler. %10'du, %19'a çekmişler. Neredeyse 2 katı daha uygun olmuş. 1720 idi tabii yani, yoksa hani böyle akik olarak aşırı bir fark yok, ya da 1760'tı. Ama 60 akik bile sizin şu çarkı en az 5 defa çevirmeniz gerekiyor. Çünkü bir onlu çevirmenize 13-16 arası, hatta 12 akik de verebiliyor. Onu da düşünün yani arkadaşlar. Buradan pembiş temalarınızı isterseniz alırsınız. Yani şöyle, aslında ben de almak isterim. Neden isterim arkadaşlar? Biliyorsunuz yeni güncellemeyle tema galerisi geldi. Burada bunları arttırmak istiyorsak bunları toplamamız gerekiyor yani işte. Kalp avcısının sirkiymiş adı. 200 puan verecek. Yani yoksa toplamamız lazım. Sevip sevmemek değil, kullanıp kullanmamak değil. Verdik puanları görüyorsunuz. 100 puan, 80 puan, 80 puan. Burada da güzel ödüller var.
buradaki ödülleri almak için yapmanız gerekiyor. Biliyorsunuz şunlar iyi bonuslar veriyor. Ayrıyetten burada da biliyorsunuz güzel ödüller var. Yani o yüzden mümkün olduğunca gücünüz yetiyorsa kullanın. Elinizde biriktirin. Çünkü bir daha tekrar ne zaman gelir bu tema, görünüm? Seneye gelir. Yani Sevgililer Günü senede bir defa olan bir şey. Oyun kalkıp da ekstra bir bonus zamanda yapmazsa seneye gelecek. Evet, geçelim gün ışığı sandıklarına. Burada biraz tabii bu aynı şey aslında. Görünümü getirmişler arkadaşlar size. Birlik temasını. Burada şöyle bir şey yapmışlar. Biliyorsunuz bu birlik temalarını almak zaten zordu. İşte diyordu 225 bin tane imparatorluk parası yükleyeceksin. Yani öyle bir paket alacaksın. Öyle vereceğim falan şeklindeydi. Burada da bu tarzda bir bilet getirmiş. Şu gün ışığı jetonu. Bildiğim bilet yani bu. Ya da kart diyebiliriz. Jeton görünümü değil. Neyse. Örnek veriyorum, buradan 120 tane gün ışığı jetonunu aldın. Her 3 gün ışığı jetonu bir tane sandık demek arkadaşlar. Yanlış anlamayın bunu. Gidip de buna 3 tane basınca 3 tane sandık vermeyecek. Bunda da zaten sen bu seviyelere gelirsen ben sana kesin olarak vereceğim bunu diyor. Sandık içinden de çıkartma şansım var ama 0.11. En çok ne alırsın diyor sana. Babayı alırsın diyor, birazcık kaynak alırsın diyor. 1 saat hızlandırma alırsın diyor. Yani sen gidip o kadar ciddi 3 tane jeton vereceksin. Sana gidecek 1 saat hızlandırma verecek. Üzülürsün. Hatta şunu verirse daha çok üzülürsün bence. Kaynak hızlandırma bile şundan 20.000 tecrübe puanından daha iyidir diye düşünüyorum. Sizler de herhalde benimle aynı fikirdesinizdir. Diğer ödüller güzel. Zaten bu ödülleri hatırlarsınız arkadaşlar. Yine birlik temalarını yüklediğinizde işte şu kadar kafa, bu kadar mücevher falan diye veriyordu. Burada onu biraz şansa bırakmış. Her sandık açtığında abi rastgele demiş. Ya bundan alacaksın ya şundan alacaksın demiş. Yani burada 300 binlere kadar gitmene gerek yok. Şansın iyi ise 0.44 ihtimal ben sana altın taşta veririm demiş. Daha önceden biliyorsunuz temalarda galiba 275'te mi 300'de mi ne başlıyordu altın mücevher sandığı. Burada daha erken başlamış olur eğer gelirse. Tek çevirmede de vurabilirsiniz. Hiç de vuramayabilirsiniz. Şans. Ama bunları da demiş ki zaten ben sana bunu vereceğim. Bunu da eklemiş. Bazıları bunun eklenmediğini düşünüyor. Bizim grupta da vardı çünkü bazı arkadaşlar. O yüzden bunun üzerine vurguyu yapayım. Yani birlik teması gelmiş. Yarın gelir mi? Gelmez. Zaten vermiş arkadaşlar. Temayı alabiliyorsunuz. Başka bir şey getirir mi? Onu bilemem, oyun getirir mi? Ama birçok şey getirmiş zaten. Bakın burada daha fazla şuradan 178 tane sandık açmak için, yani buradan hesaplayabilirsiniz. 128 sandık, hadi 130 tane sandık açalım diyelim. Şunun kaçtı şeyi? 180. 180 tane açalım. Demek için ben 2 tane açtım. Hak o zaten. 534 tane bilet lazım. 534. Pardon, jeton. 534 jeton ne demek arkadaşlar? Görüyor musunuz bu mevlayı? Yani çok ciddi bir yatırım yapmak gerekiyor. Burada tabii şurada diyor size. Neredeydi? Burada değil.
infosu vardı bunun da. İnfosunu görmüştüm bir yerde. Hani belli bir noktaya geldiğinizde zaten hepsini veriyor diye. Ama 180'de görüyorsunuz. Bayağı ciddi bir meblağ. Okumuştum. Şu an bulamadım. Çok üzerinde durmayacağım. Yani dediğim gibi arkadaşlar, almak istiyorsanız ya şansınıza güvenip açacaksınız ya da buralara kadar geleceksiniz. İlerleyeceksiniz. Başka yolu yok. İşin gerçeği. Şurada mı yazıyordu acaba? Neyse. Çok üstünde durmaya gerek yok. Zaman harcayacağımız bir şey değil. Almak isteyen zaten oraya gitmek isteyen gidecek arkadaşlar. Biz dönelim videomuzun ikinci kısmına. Yani teçhizat ve taş geliştirmeye, ana kompu güçlendirmeye. Benim ana kompum mızrak, biliyorsunuz arkadaşlar. Takip etmeyenler var mı? İlk kez izleyenler var mı bilmiyorum. İlk kez izliyorsanız öncelikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz kıymetli. İkinci olarak da benim ana kompum mızrak, Richard kompu. Şimdi bugün de en kudretli hemen yaptık geldi. En kudretli imparatorlukta son gün, güç artışı günü. Sonra savaşlar başlayacak zaten. Bir bakalım ne kadar hızlandırmamız var teçhizatta. 19 gün hızlandırmam var. Peki bakalım kaç tane dövebileceğiz? Bir tane daha dövebilirim. Sarı. O yüzden ben bunu beyaz yapacağım. Her şeyden gelebilir. Mavi de çıkabilir, mor da çıkabilir, altın da çıkabilir. Bakalım ne çıkacak? Üçüncü ne? Göreceğiz hep beraber. Mavi çıktı en kötüsü. Haydi bir daha. Videoda bu çok kötü çıkıyor. Normal açtığımda altın veriyor. Ama videolarda beyaz bayağıdır hep mavi veriyor ki bu kadar mavi hiç görmedim işin gerçeği. Gerçekten çekime özel yapıyor olabilir. Genelde bana mor ya da sarı verirdi. Artık vermiyor belli ki video çekerken. Neyse. Burada şeyimiz bitti. 556 kaldı. Daha toplamada olmadıkları için onları ilerletmeyeceğim. Şimdilik yeter zaten. Hemen hazinemize bir bakalım. Toplu parçalıdan şu mavilerden kurtulalım. Evet. Şimdi daha temiz bir sayfaya sahip olduk. Atlı da yapmayacağım abi şimdilik. Parçala. Yani zaten şu an üstünde takılı var atların da öylesine önemli değil. Sahaya sürmüyorum çünkü atlıya, süvari ekibine. Ben şu an ana kompu geliştireceğim için kılıç dursun. Süvari zaten takılı. Burada gördüğünüz gibi süvarilerin üstünde var morlardan. Richard kompumuzu açalım. Şunu da şöyle ayarlayalım. Toplama yapmıştım arkadaşlar. Toplamaya abanıyordum. O yüzden bütün ekiplerimi toplama olarak ayarladım. Şöyle bir mızrağımızı çekelim. Evet, gelelim Richard Baba'ya. Ne yapmışız? 60'ar. Evet, en son şunu geliştiriyordum diye hatırlıyorum. Hazır şey de var. Buna bir abanalım. Ama saldırı da güzel. Şunu 60 yapacağım. Önce saldırı istiyorum çünkü. Zaten daha sonrasında onu 50'ye kadar getirebileceğim büyük ihtimalle. Bu seviyelerde artık çok fazla istiyor arkadaşlar. Neden 60'ar yapmaya çalışıyorum? Taş haznelerini açmak için.
açabilmek için. Bir Barbaros'a da bakayım. Şunu 60 yapacağım. Yani yetmeyecek. Ama ayarlamaya çalışacağız. Şimdi dönelim tekrardan. Kılıcı da şöyle yapayım. Bir ortadan kalksın bazıları. Sadece şurada dursun. Zaten kafası yokmuş. El takalım. Zırh da yok. Bacak takalım. Tamam. Kılıcımız zaten çok yok. Şimdi hemen yine döveceğiz mecbur. İstediğim miktarı çıkamadım. Bak yine mavi verdi. Maviyi parçala. Süvariyi de yok et. Evet. Biraz daha şey yaptık. Bunu arttırmak için ne yapacağız? Biraz da okçudan yiyeceğiz. Zaten çok fazla var ve okçuya da aslında altın gidiyorum. Bu kadar mor gereksiz. Hemen Barbaros'a geri dönelim. O kadar teçhizat yok ettik. Bunu etti ancak. Okçum zaten altın gidiyorum aslında. Bir tek bunda mor vardı. O yüzden morları yok edebilirim arkadaşlar. Sarı gidiyorum çünkü. Evet, devam. Bir tekrar bakalım Barbaros'a. İki seviye daha kaldı. Sonra yeterli. Barbaros'umuzu alalım. Evet, 60. seviye yaptık bunu da. 4 tane takas edeceğim var. 2 tane eksik kalıyor. Mor. Sonrasında bunu 3 yıldızı basacağım. Zaten var bu arada mor. O yüzden Barbaros'u yaptım. Yani geliştirebileceğim kadar 108 tane mor var. İçine illaki çıkacak. Zaten altın da var aslında da. Şimdilik dönelim kompumuza. Şunlardan taşları da sökeceğiz ve birleştirip duruma göre oluşturacağız. Yıldızı eksik olan böyle gerçekten ihtiyacı olan hangisi diye bakıyorum.
Bunun üstün olduğum birim türüne hasar verecek. Hasar azaltacak. Bu da hasar azaltacak. Bu hasar verecek. İyi, hadi buradan olsun. Buradan bir verelim. Şimdi bir de taşlarımıza geçelim arkadaşlar. Onları bir kontrol edelim. 3 tane pasifimiz var. Aslında kırmızı taş çok istiyorum. Fakat önce bir morların durumuna bakalım. Şuradan bir tane alsın. Sarı yapsın. Buradan da aynı şekilde bir tane alsın. Bakın 2 boş 3 kullanılıyor diyor. Bir tane kullanılandan çekiyor o yüzden. Birim kapasitesi yeterince yok. Bakın her kompum, yani 2 tane komp var zaten. İhtiyaç oluyor. O yüzden birim kapasitesini kullanmayacağım. Tüm niteliklerden bir tane alsın. İyileştirme alsın. Zırh, kudret 2 işlenmiş. Alsın. Sarılarda da vardı diye hatırlıyorum. Şimdi bir bakalım ne oldu, ne bitti. Kontrol edelim. Şuradan bir hediyeleri de çekelim. 10 tane hediye gelmiş. Alalım. Hatta bakayım taşlı bir şey var mı burada? Bu arada bunu iyileştirdiler. Sadece işte unutuluş parşömeni falan kalkması biraz can sıkıcı oldu. Meblağını da çok düşürdüler. Eskiden 400'den başlıyordu galiba. 4000 liraya kadar gidiyordu. Şimdi 414 maksimum ücreti ve size 5 gün veriyor arkadaşlar. 5'te buradan 10 gün hızlandırma alıyorsunuz. 10 gün 12 saat 5 milyon kaynak. Yani şunlar biraz tırt tabii ama buradan aldığınız hızlandırmalarda adedi gerçekten fazla, yani süre olarak. Bakayım hiç taş var mı diye bakıyorum. Evet, taş yok. O yüzden geçelim. Az önce almadık mı? Hayda, yine biri 5 tane çatır çatır paket almış. Evet, taşlarımıza bakalım, kompumuzu düzenleyelim. Şimdi ben buraya önce kapasite koymak istiyorum aslında. Burada da kapasite var. Şuraya da bir tane üçüncü bir kapasite koyabilsem. Bakalım kimde burada. Buradan alalım. Bunu full birim kapasitesi. Buraya kudret koymak istiyorum arkadaşlar. Richard'a göre yapıyorum şu anda. Mis gibi sarı taşımız var. Oh, ikinci sarı taşımızı da bastık. Darısı şuna. Var mı başka? Barbaros da var. Oh, 3 tane oldu. Çok tertemiz kudret taşlarını dayadık. Buraya pasif koymak istiyorum. Pasif var mı? Normal saldırı var. Pasifimizi koyalım. Hem de sarı. Çok güzel. Bir tane şurada aktif kaldı. Bunun yerine de pasifimizi koyduk mu mis gibi 3 tane aynısından yapıştırmış olduk. Bakın. İşte muntazamlık şu. Şunların gelişime ihtiyacı var. Bunları da kırmızı yaparsak çok çok güzel olacak. Statlar da direkt şöyle hemen artmış oluyor. Şimdi geldik buraya.
Buraya yine bir pasif kalsın. Kudret varsa kudret alayım buraya. Aynen. Bir tane de birim kapasitesi kudret ve pasif varsa pasifi alalım. Çok güzel oldu. 3 tane ana taş, 3'ü de birbiriyle uyumlu. Tam Richard'lık oldu. Burada Boudica'yı soymuş olduk. Boudica'ya geçelim. Birim türlerinin saldırısını koyacağım buna. Şu an elimdeki taşlardan kaynaklı ama bir Barbaros'u yapacağım. Şuradan kaldır. Hepsini görmek istiyorum. Aşağıya kadar inmek istemiyorum çünkü. Gerçi hep Barbaros'ta Barbarosluk taşlar kalmış. Yani hiç Boudica'ya takacağım bir taş göremedim şu an. Evet, hep Barbaros'a göre koymuşum gerçekten de. Şöyle bir Boudica'ya bakalım. Bundakileri de bir çıkartalım. Hatta biz galiba taş birleştirmeye gideceğiz bu gidişle. Şöyle bir bakayım. En alta bakmadık ama galiba yine vardı. Bir işimize yaramayacak bu. Tamam. Şuraya da bir bakalım. Yok. Buraya bakalım. Yok. Tamam, böyle gideceğiz. Bunları zaten Barbaros'a aktif, sıra tabanlı, normal saldırı, birim kapasitesi hepsi zaten takılmış durumda. Bende de sandık yok değil mi? Ona da bir bakalım. Sonra tekrar uğraşmayalım. Yok. Okey. Şimdi Boudica'mıza tekrar geri döndük. Buna mecbur saldırı koyacağım. Yani elimdeki taşlara göre yerleştiriyorum. Süleyman'a ne verdim? Kapasite verdim. Aslında kapasiteyi buna kaydırabilirim. 2 tane kapasite buna verdim. Neyse, hadi ikinci kompoda çok da arada uçurum olmasın. Bir tane daha kudreti patlattık. Yani birim türlerin saldırısını patlattım daha doğrusu. Nitelik artışını vereceğim burada arkadaşlar. Tüm nitelikleri arttırmayı. Normal saldırı hasarı. Şimdi gelelim Boudica'nın hasarlarına, becerilerine. Bu pasif. Saldırı var mı? Var. Yani pasif taşı verirsem süratli misillemenin işine yarar. Daha sonrasında zorlu misillemenin işine yarar. Hortum süpürmesi zaten güç arttırıyor. Hasar vurmuyor. O yüzden pasif taşı bunun çok işine yarayacağı için pasif taşını koyacağım. Neredeydik? Buradaydık. Pasifimizi yerleştirelim buna. Evet, geldik buraya. Bir de şurada bir şeye bakmak istiyorum. Tamam. Savunmaları Barbaros'a dayayacağım. Saldırı. Zaten artık elimde çok da taş kalmamaya başladı. Zırhı da Barbaros'a dayayacağım. Nitelik. İyileştirme. Normal saldırı. Sıra tabanlı. İkinci vuruş. Pasif var burada. Ama pasif mi? Normal saldırı mı? Ya pasif olsun. Pasif yeteneği çünkü 2 tane.
Normal saldırı %1 yerine bunu tercih ederim. Burada savunma veriyorum ama elimde altın zırh olsa zırh veririm. Ya da birlik canı olsa birlik canı veririm. Kapasite olsa kapasite veririm. Ama savunma olduğu için savunma veriyorum. Canı da sonrakinde vereceğim. Burada zırh veriyorum arkadaşlar. Bunu defans şeklinde yapıyorum. İyileştirme buraya da. Buraya da can. Yani tam bir tanklık kattı gerçekten. Zırh kaldı elimde mor. Bunun için buraya da tekrar iyileştirme etkisi. Ne vermiş olduk buraya? İyileştirme etkisi %5. Can 0.68. Zırh artı 15. Tüm birim türlerinin savunması %5.5 diyebiliriz. 5.35 ama yuvarladım ben. Öyle bir yuvarlama da yok ama olsun. Yaptım oldu arkadaşlar. Bu şekilde ana kompumuz oldu. Bunun da statlarına bir bakalım. Nitelikler 6.25, normal saldırı 1.5, pasif beceri 1.7, tüm birim türlerinin saldırısı 4.25. Richard'a baktığımızda 5.5 pasif hasarı, 16.5 kudret, birim kapasitesi 1020, tüm birim türlerinin saldırısı da 1.35 arkadaşlar. Ana kompumuzun gücüne de bakalım. Şuradan sıralamadan bakmak istiyorum. 100 milyona gelmek üzere Lato'da. 4570 olmuş durumda. Bir T7 açsam şurayı geçiyorum. Burayı rahat geçiyorum T7 açtım. Çünkü T7 724.500 veriyor. T6 516.000 veriyor. Yani arada bir 200.000'den fazla fark var. Bu puan yapmak için rastgele koymuş. Richard, Justinian, yani Konstantin. İlgisiz kahramanları yan yana getirmiş puanları yüksek olsun diye herhalde. Ondan kaynaklı garip duruyor. Bu gerçekten çok güzel bir komp. Çok da güçlü bir komp. Zaten Kanuni'nin kompu bu. Ondan sonra baktığımızda bir 4.705 milyonla sonrasında ikincilik olacak gibi görünüyor paylaşanlar arasında. Hazinede neden yanıyor? Bir şey mi unuttuk? Yeni mücevherleri gösteriyor bize. Kompum bu şekilde oldu arkadaşlar. Videonun da sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz kıymetli arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Mutlaka etkinlikte zar atmayı, katılmayı unutmayın. Güzel bir etkinlik. Ödülleri bol. Katılın arkadaşlar.